Bugünlerde koronavirüs aşılarının yapılmaya başlamasıyla birlikte, hız kazanmaya başlamasıyla birlikte yan etkiler konusunda hepimiz araştırmacı olduk. Özellikle aşı karşıtları tabii ki bu yan etkileri daha da fazla gündeme getirmektedir. Peki BioNTech aşısı kanda pıhtılaşmaya neden olur mu? Sizler için bu konuyu araştırdık. Özellikle AstraZeneca, Johnson & Johnson aşıları yani vektör aşılarına bağlı raporlar bildirildi. Pıhtılaşma yönelik raporlar bildirildi. Burada bu aşıların pıhtıya neden olduğu bildirilmiştir ve bu nedenden dolayı da buna karşı dikkatleri üzerine çekmiştir. Ne yapıyor bu vektör aşıları? Vektör aşıları biliyorsunuz ki özellikle insana verilirken bir taşıyıcı kullanılıyor. Bu taşıyıcı da bir virüstür. Bu virüsle vücudumuza veriliyor. Bu vücudumuza verilen virüslere karşı antikor gelişiyor. Bu antikor da özellikle gelişen antikorlar da bu kanda pıhtılaşmaya neden olan trombosit dediğimiz kan maddelerinin birbiriyle yapışmasına, kümeleşmesine neden oluyor. Bu kümeleşmeden dolayı da pıhtı oluşuyor ve pıhtıya bağlı da bu özellikle damarlar içinde emboliye neden oluyor. Bunun neticesinde bacak ağrıları ve vücutta morluklar, kanama gibi kendini gösteren belirtiler ortaya çıkarabiliyor. Bazen beyinde pıhtıya neden oluyor ve tek taraflı felçler ortaya çıkıyor. Ama tabii ki bu kadar ağır sıkıntılara ne kadar dozda sebep oluyor? Özellikle 1 milyon dozda sadece 7 vaka bildirilmiş. Yani bu vektör aşılarına bağlı 1 milyon dozda 7 vaka. Oldukça nadir. Zaten Türkiye'de bu AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşıları zaten Türkiye'de yapılmıyor. Türkiye'de bu vektör aşıları yok. Bunlar daha çok Avrupa ülkelerinde, diğer ülkelerde yapılıyor. Bu sebepten dolayı çok da endişelenmeye gerek yok. BioNTech aşısı için de bildirilmiş. Yani bu mRNA aşılarında da oluyor mu? Olabiliyor. Ama çok daha nadir. 1 milyon dozda örneğin 2 vakada acaba bu bildirilen 2 vakada kişinin genetik faktörüne altta yatan acaba pıhtılaşma problemleriyle mi alakalı olduğu tabii ki araştırmak gerekiyor. Bu pıhtılaşma problemleri genelde kimlerde ortaya çıkıyor? Özellikle bu vektör aşılarında yapılan çalışmalarda görülmüş ki bunlar daha çok 18 ila 49 yaş arasındaki kadınlarda ortaya çıkmış. Bu da tabii ki hormonal etkenlerle, hormonal nedenlerle olabilir. Bu nedenle herkeste böyle pıhtılaşma riski var diye bir şey yok. Sadece 18 yaş ile 49 yaş arasındaki kadınlarda böyle bir risk var. O da sıklığı 1 milyon dozda 7 vakada. Onun için faydası zararına göre, riskine göre çok daha fazla. Kanda pıhtılaşmanın belirtileri neler olur? Ne zaman ortaya çıkıyor? Genellikle aşıdan 5-10 gün sonra ortaya çıkıyor. Bazen bir ay kadar gecikebiliyor. Ne gibi belirtiler veriyor? Özellikle cildinizde küçük küçük kırmızı peteşi dediğimiz kanama odakları veya morluklar görülebiliyor. Bacak ağrısı şeklinde kendini gösterebiliyor. Eğer pıhtı akciğerinize gitmişse ani nefes sıkışması şeklinde olabiliyor. Veya beyne pıhtı atması nedeniyle tek taraflı kolda tutmama, bacakta tutmama gibi felçlerle veya güç kaybıyla kendini gösterebiliyor. Bu sebepten dolayı özellikle vektör aşısı almışsanız özellikle aşıdan sonra bir ay içinde bu belirtiler açısından dikkatli olunması, eğer bacakta veya cildinizde böyle morluklar, kanama noktaları görüyorsanız bu bakımdan bir doktora başvurmanızda fayda var. Bilinmeli ki mRNA aşıları olasılığı olan BioNTech aşısının böyle riski oldukça nadirdir. Onun için faydası riskine göre çok daha fazladır. Bu sebepten dolayı kanda pıhtı yapması açısından tedirgin olmaya gerek olmadığını düşünüyorum.